Hemen sizlerin yayına gelmesini bekliyorum. Ben ayarladım, evet ayarladım ve sizleri bekliyorum. Magazin dünyasında yaşanan birbirinden ilginç gelişmeleri konuşacağız dostlar. Sizlerle gelmenizi bekliyorum. Evet, değerli arkadaşlarım, yayınıma bir an önce gelmenizi bekliyorum ve gelmeye başladınız. Caner nasılsın, iyi misin? Moderatörüm Caner ilk geldi bugün. Aleykümselam. Caner, Dünya Kupası finalinde kime şans veriyorsun? İspanya'ya mı, Arjantin'e mi? Sıla Deveci de geldi. İyiyim, teşekkür ederim Caner. Sağ ol, ben de iyiyim. Caner İspanya'ya şans veriyor. Teşekkür ederim Lale Hanım, teşekkür ederim. Lale Arzu 9 özel abonem burada. Teşekkür ederim. Simon Enid, merhaba, hoş geldin. Sıla Deveci, ben de izleyeceğim bugün maçı diyor Sıla Deveci. Lale Arzu 9, İspanya kazanır inşallah diyor. Fransa kötü elendi hem de Caner ya. Dün de kötü yenildi. Sıla Deveci reklam çekimidir muhtemelen o. Muhtemelen reklam çekimidir. Duşan, her yerde sıcaklık var. Bu akşam Arjantin'i destekliyorum. Ya siz? Ben biraz sonra konuşacağım. Fikrimi söyleyeceğim. Tuğçe Pile selam Bilal abi diyor. Aleyküm selam. Herkesin gelmesini bekliyorum. Arzu yok. Bugün Arzu yok. Arzu'nun internetinde problem var. Dün gece İSKİ evinin önünde caddede çalışma yaparken koparmış internetle ilgili kabloları ve hala onaramadılar. Onarsalardı yayına gelecekti bugün. Hala onarılmadı. Herhalde hafta sonu olduğu için tembellik yaptılar. Caner İspanya hakkıyla geldi diyor. Semra Karataş, burası bugün soğuk diyor. Semra, nereden izliyordun sen bizi? Nereden katılıyordun Semra yayına? Evet. Charlene Tot selam verdi. Merhaba. Halis Aydın. Semra Karataş, Viyana'dayım diyor. Viyana bugün biraz soğuk diyor. Semra Karataş. O soğukluk, o serin hava keşke bize de gelse. Biz de 40 dereceyi bulan sıcaklıkta pişiyoruz her yerde. Semra, keyfini çıkar. Peki. İletiyi geri çekti yollayan arkadaş. Evet dostlar. Evet arkadaşlar. Sohbetimize, yayınımıza başlayalım dostlar. Gelen arkadaşlar. Caner, İzmir'de nem de çok fazla diyor. Ya nem kötü be. Şebnem iyi. Şebnem sevmiyor ya. Sosyal medyada yer almayı sevmiyor. Çok teşekkür ederim. Şebnem iyi. Biraz önce denizden geldi. Sırbistan'dan Türkiye'ye selamlar diyor Duşan. Peki arkadaşlar. Real Madrid'in yıldızı Türk futbolcu Arda Güler dün akşam Mustafa Sandal konserindeydi Antalya'da. Sevgilisi Duru Nayman'la birlikte Antalya'da Mustafa Sandal'ın şarkılarını dinledi ve Mustafa Sandal'a bir şarkıda eşlik etti oturduğu yerden.
Mustafa Sandal ona mikrofon uzattı ve Arda Güler'in de sesinin güzel olduğunu gördük, duyduk. Hangi şarkıya eşlik etmiş olabilir sizce Arda Güler? Real Madrid'in yıldız futbolcusu 20 yaşında sevgilisiyle birlikte Mustafa Sandal konserindeydi. Yakında evlenirler diyor Sıla Deveci, Arda ile sevgilisi. 4-5 senedir birlikteler. Ay'a benzer şarkısını söyledi Mustafa ile beraber Arda Güler ve gayet de güzel söyledi. Sesi de güzel. Tatil bitecek yakında Arda Güler ve Real Madrid'in kampına katılacak. Şimdiden iyi bir sezon dileyelim Arda Güler'e. Evet, bakıyorum mesajlarınıza. Evet dostlar, hala tam anlamıyla katılmış değil. Yavaş yavaş geliyorlar. Yavaş yavaş geliyorlar. Bu arada arkadaşlar, hemen notlarıma bakıyorum. Şarkıcı Gülşen'in yeni şarkısı 24 Temmuz'da çıkıyor. Bugün ayın 19'u değil mi? Yeni şarkısının ismi İtaat Yok. İtaat Yok 24 Temmuz'da Gülşen'in yeni şarkısı. Gülşen çok uzun süredir şarkı çıkarmıyordu. Yeni şarkı çıkarmıyordu. Çok güzel bir ses biliyorsunuz şarkıcı Gülşen ve hayranları sitem ediyordu. Neden yeni şarkı çıkarmıyorsun diye. O da nihayet yeni bir şarkı çıkarıyor. 24 Temmuz'da çıkacak. Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Tantaşçı şöyle bir cümle kurmuş. Bilmiyorum katılır mısınız? Star ya da fenomen olmak yetenekli olmayı gerektirmiyor. Ama bu sanatçı olduğunuz anlamına gelmiyor. Popülerlik ile sanatçılığı birbirinden ayıran en önemli unsur üretim. En önemli unsur üretim. Sanatçı üreten insana, bir şeyi yoktan var eden insana sanatçı deniliyor değil mi? Sanatın dallarında bu resim olur, işte edebiyat olur, sinema olur, başka sanatın çeşitli dalları var. Ve üretirsen ancak sanatçısın. Bir beste yaparsan ancak bir şey üretmiş olursun. Bir söz yazarsan bir şey üretmiş olursun. Başkasının yazdığı besteyi sahnede okursan sen sanatçı değilsin. Sanatçı denilemez. Nesin? Şarkıcısın. Bizde özellikle magazin basınında fenomenlere bile sanatçı diye yazılıyor ya. Modellere bile sanatçı diye yazılıyor. Yanlış. Tantaşçı'nın söylemine katılıyorum. Herkese sanatçı deniliyor. Şarkıcı olunabilir diyor Sıla Deveci ama sanatçı olmak kolay değil diyor. Evet, moderatörüm Caner herkese hoş geldin diyor. Caner örnek veriyor. Sezen Aksu, Can Yücel, Nazım Hikmet gibi diyor. Çok doğru Caner. Evet, yani sanatçı olmak özel bir yetenek, bir üretim, bir şeyi yaratmak, ortaya çıkarmak gerektiriyor. Ya şair de bir sanatçıdır. Şiir yazmak sıfırdan o güzel mısraları ortaya koymak az bir şey değil, kolay bir şey değil. Bir yetenek işi. Dolayısıyla Simge Sağan'ın bir sözü var. Hadi buna bakalım şimdi. Simge Sağan'ı, şarkıcı Simge Sağan, Icardi'nin tribünlerin Icardi'yi desteklediği, Simge Sağan'ın söylediği o şarkı Simge Sağan'ı daha da meşhur etmişti değil mi? Daha da öne çıkarmıştı. Icardi gol attığı zaman Galatasaray'da santrafor Icardi hep
Simge Sağ'ın şarkısı çalıyordu ve tribünler o şarkıyla coşuyordu. Şimdi Icardi de Galatasaray'dan ayrıldı. Simge Sağ'ın yeni şarkılar üretiyor ve şöhretine devam ediyor tabii. Şöyle bir söz söylemiş Simge Sağ'ın. Katılır mısınız bilmiyorum. Evliliğin aşkı öldürdüğünü söylemiş. Aynı evde birliktelik heyecanı öldürüyor. Aynı eve girdikten sonra insanların kendini salması, artık zaten benim karım, benim kocam ne olacak ya deyip fazla rahatlaması ilişkiye zarar veriyor diyor. Sürekli dip dibe olmak aşkı zedeliyor. Evlilik beni korkutuyor diyor. Katılıyor musunuz arkadaşlar Simge Sağ'ın bu söylediğine? Evlilik aşkı köreltiyor mu? Öldürüyor mu? Bitiriyor mu? Sema Dumantepe diyor ki o kadar çok her şeyi dejenere ettik ki toplumda artık hiçbir şeyin kıymeti, değeri yoktur Bilal abi. Kime ne şekil hitap olunur bilinmiyor. Bak Caner ne diyor? Bence alakası yok. Anam babamla 50 sene evli kaldı. Alakası yok diyor Caner. Yani Lale Arzu 9 Simge Sağ'ın sevgilisinden çok çabuk ayrıldı. Ondan öyle konuşuyordur. Evet, bir DJ sevgilisi vardı. Daha düne kadar DJ sevgilisiyle her yerde el ele sarmaş dolaş. Rumeli Caddesi'nde Nişantaşı'na dolaşırken bile eller böyle dolaşıyorlar, böyle dolaşıyorlardı. Daha düne kadar ne çabuk ayrıldı, ne çabuk soğudu adamdan. Yani 3 ay filan çıktı onunla. Ne zaman sorsalar gazeteciler sevgilim yok derdi. Yıllardır. Hep sorarlardı. Soruyorlar ya ünlülere. Özel hayatınız nasıl gidiyor? Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Kimse yok. Ah keşke. Ah kimse yok. Keşke olsa keşke. Halbuki var. Söylemiyorlar. Gizliyorlar. Simge Sağan da onlardan biri. Yıllarca hep sevgilileri oldu. Ama hep gizledi. Ve artık saklamıyor işte. Bu en son DJ ile el ele her yerde sarmaş dolaş yürüyordu halkın içinde. Şimdi de evlilik aşkı öldürüyor diyor. Yani o şöyle demek bu aslında. Ben evlilik kadını değilim. Ben aşk kadınıyım. Ben yani bir erkeğe bağlanamam filan. Bunları söyleyemezler. Bunları söylemek belki ayıp kaçar toplumda diye. Bunları söylemiyor. Evlilik genelliyor. Sanki herkes katılsın ona der gibi. Evlilik aşkı öldürüyor diyor. Bak Caner ne güzel moderatörüm cevap verdi Simge Sağan'a. Öyle olsa anam babam 50 yıl evli kalır mıydı? Zaten aşk dediğin ne ki arkadaşlar? En fazla 2 sene ömrü var aşkın. Önemli olan sevginin ve saygının hiç bitmemesi. Şimdi erkekle kadın arasında saygı devam ederse, saygı bitmezse, birbirlerine saygısızca davranmazlarsa, birbirlerine değer verirlerse zaten diyor ki burada aynı eve girdikten sonra insanlar kendini salıyor diyor. Birbirlerine saygı duyarlarsa kendilerini salmazlar zaten. Aynı evin içinde de olsa kıyafetlerine, giyimlerine, saçlarına, sakallarına, makyajlarına dikkat ederler. Evin içindeki durumlarına, evin içindeki davranışlarına dikkat etmeye devam ederler. Saygı bitmediyse, değer veriyorsa. Ama birlikte olduğun insan, evlendiğin ya da sevgili olup aynı evi paylaştığın insan saygısız biri ise, cahil biri ise, şunun da altını çizeyim. Cehalet ille de okula gitmemekle alakalı değil. Üniversite mezunu cahiller de var. Yani eğitim almış bir şekilde ama yani hayata bakışı sıfır. Kültürü yok. Kendini geliştirememiş, olgunlaştıramamış. O insanlar
partnerine saygıda kusur ederler. Yani ve öyle olunca da zaten aynı evin içinde yaşamak hata olur. Hatayı orada bulurlar. Aynı evin içinde yaşadık, yapamadık. Birlikte olunca olmuyor. Evler ayrı olması lazım. Hadi oradan. Hadi oradan. Sen e, kadına saygı göstermezsen, evin içinde sesini yükseltirsen, bağırır çağırırsan, terslersen, ne bileyim ben, köpeğini tuvalete çıkarmazsan, kadından beklersen, o konuda bile kadınla kavga edersen, işte kadının hiçbir dediğini yapmazsan, ortada ne saygı kalır ne sevgi kalır. Kadınların da elbette yanlışları var, erkeklerin de. Esma merhaba. Sıla Deveci diploma ile alakası yok diyor. Doğru. Caner balkonda güneş bitsin abi. Akşamüstü beyaz peynir, karpuz, kavun, rakı keyfi yapacağım. Bugün kaçamak yapacağım abi. Peki. Peki. Afiyet olsun. Sema, ana babalarımız nerelere fedakarlıklar yapmış. Şimdilerde özveri yok eşler arasında diyor. Çok doğru söylüyor. Yazgül Göçer her şeyi önceden yaşayıp bitiriyorlar. Ondan çabuk birbirlerinden bıkıyorlar. Ben 26 yıldır evliyim, 4 çocuk var. Devam ediyoruz. Peki, mutluluklar dilerim. Mutluluklar dilerim Yazgül. Yazgül'ü. Evet, Vikya, Çiğdem, evlilik olgun yaşta olmalı. Gençler evlenmek için evleniyor. Sabır yok. Lale Arzu selam verdi. Peki dostlar. Evet. Şimdi Arda Güler'i konuştuk. Şu habere de bir bakalım arkadaşlar. Oyuncu Gökçe Bahar müzisyen Emir Ersoy'la evli biliyorsunuz. Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Nesi olacak? Oyuncu Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsi belli oldu. Nesi olacak? Kızı olacak. Yazgül Köçer rica ederim. Kız diyor, Vikya da kız diyor. Vikya da bildi. Kızı olacak. Ne tatlı olur o ya. Ne tatlı olur o ya. Ne güzel olur o. Anne de güzel, baba da yakışıklı. Ne tatlı olur o. Tadından yenmez. Kız bebekleri de çok tatlı. Erkek bebekleri de çok tatlı. Sağlıklı olsun her şeyden evvel değil mi arkadaşlar? Şansıyla doğsun. Şanslı olsun. Sağlıklı olsun. Eve huzur, eve mutluluk getirsin. Anne babaya bereket getirsin. Dünyamıza barış getirsin. Gökçe Bahadır'a yakışacak annelik. Dostlar, İspanya tabii ki diyor. Lale Hanım, İspanya tabii ki diyor. Peki, şimdi İspanya, madem öyle Dünya Kupası konusunu açıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Afra Saraçoğlu ile ilgili bazı notlar var aldığım. Onları konuşacağız. Şimdi bu akşam saat 22'de Dünya Kupası'nın finali var. Arjantin ve İspanya karşı karşıya gelecek. Messi çok önemli bir faktör Arjantin'de. İspanya'da dünyanın en güzel futbol oynayan milli takımı denilebilir. Arjantin'le birlikte ve hatta dördüncü de olmuş olsa Fransa ile birlikte göze en hoş futbol oynayan takımı İspanya, Arjantin. Ben İngiltere'yi beğenmiyordum ama dün Fransa'yı perişan ettiler ilk yarı özellikle.
ve 6-4 yenip 3. oldular. Şimdi bu akşamki finali kim alır diye soruyorum sizlere. Bazı arkadaşlar görüşlerini belirttiler. Vicky Arjantin diyor. Vicky Arjantin diyor. Hepinizin tahminini alayım lütfen. Lale Hanım, siz İspanya dediniz değil mi? İspanya dediniz. Yarın soracağım kim bildi. Kontrol edeceğiz. Yarın kimin tahmini doğru çıktı? Sema İspanya diyor. Arjantin 2022'de şampiyon oldu. Lale Hanım bıraksın da bu sene İspanya kazansın. Arjantin'in evet 4 tane dünya şampiyonluğu var. İspanya'nın hiç yok. İspanya Avrupa şampiyonu oldu biliyorsunuz. En son Avrupa şampiyonu 2022. İspanya 3-1 diyor Mehmet. Kazakistan'dan selamlar diyor. Ake. Kazakistan'dan selam veren arkadaşım. Türkçe anlıyorsun herhalde biraz. İspanya mı yener bu akşam? Azerbaycan mı yener? Özgen İspanya diyor. İspanya bir Dünya Kupası var abi diyor Caner. Caner, sağlama yapmamız lazım. Ben yok biliyorum. Ben yok biliyorum Caner. Arjantin 3, Uruguay 2'şer, İngiltere ve İspanya bir kere kupayı kazanmış. Haklısın. Evet. İspanya, Brezilya'da 5 kez. O zaman ben Arjantin'i yanlış hesapladım. Arjantin 4 değil 3 kez. O biri İspanya. Fransa 2 kez doğru. Uruguay. Almanya ve İtalya 4'er kez. Almanya ve İtalya 4'er kez. Caner haklısın. İspanya bir kez kazanmış. Peki. Caner Avrupa şampiyonu olduğu sene Dünya Kupası'nı aldı diyor. İnşallah bu sefer Arjantin diyor Vicky. Vallahi arkadaşlar, şimdi benim burada şu anda konuşmakta olduğum YouTube hesabımda ve Instagram'da, tüm sosyal medyada hem İspanya'dan hem Arjantin'den pek çok arkadaşım var. Biri alır deyip de diğerlerini kalbini kırmak istemem, üzmek istemem. Keşke berabere kalsalar da beraberlikte iki takıma da birer Dünya Kupası veriliyor olsa. Olmaz değil mi? Arjantin'de de arkadaşlarım çok. Arjantin'e de gittim. Orada da dostlar edindim. Buradan da Arjantin'i çok dost edindim. İspanya'ya da defalarca gittim. İspanya'da da arkadaşlarım var ve burada da İspanyol dostlarım var, arkadaşlarım var. Şu kazanır demem olmaz. Şu kazansın, şu alsın demem olmaz. Hak eden alsın ya. Hakikaten gerçekten hak eden alsın. Bak, Lidya'yı o konuda çok takdir ediyorum. Lidya Dupuy, burada mısın Lidya? Süreyya Diker geldi özel haberem. Süreyya Hanım diyor ki Caner, ben 56 senelik evliyim, saygı, sevgi 4 dörtlük evlilik diyor. Ne kadar haklısınız Süreyya Diker. Lidya Fransa'dan özel abonem. Geçen gün Fransa kime elendi? İspanya'ya elendi değil mi? Portekiz'e mi İspanya'ya mı? Her neyse elendi ya. O maçtan önce tabii ki bütün Fransızlar gibi o da ümitliydi. Ama Fransa o kadar kötü oynadı ki Lidya maçtan sonra gayet medeni bir şekilde hak etmedik dedi. Buna benzer bir şey yazdı Lidya. Yani hak edecek bir oyun oynamadık dedi. Bir kötü bir futbol oynadık anlamında yazdı. Bu bizde bu öz eleştiriyi yapabilmek nedense çoğu taraftar için olmuyor. Yapamıyorlar, yapmıyorlar ya. Hakkımız yendi. Hakem ondan sonra hakem hakkımızı yedi. Hele Fenerbahçeliler yapı var. Sürekli olarak yapı var. Galatasaray 4 kere üst üste şampiyon olmuş. Hepsinde de yapı var. Yani neyse, konuyu Galatasaray Fenerbahçe'ye getirmeyeyim. Bu konuda Lidya'yı, özel abonem Lidya'yı hakikaten takdir ettim.
Hakikaten takdir ettim. Yani Fransa gibi bir ülkenin vatandaşı, Fransa gibi dünyaya futbol dersi veren, her şampiyonada mükemmel oynayan, yani şampiyon olamasa da ikinci olan, üçüncü olan, işte bu sene olduğu gibi dördüncü olan ama mükemmel. Bak adam gol kralı oldu, santraforu mesela. Eğer Messi bugün gol atmazsa Mbappe Fransız gol kralı. Şampiyon olamasa da gol kralı çıkarıyor. Harika bir futbol oynuyorlar. Spor programına döndü. Hadi bunu bitirelim burada. Onur tatilde. Onur tatilde. Yani şunu şöyle söyleyeyim, hak eden kazansın. Peki, özel abonelerimden Süreyya Hanım'ı gördük burada, mutlu oldum. Nelly de Manzano Arjantin'den gelmedi. Nelly de Manzano'ya bu akşamki maçta başarılar dileriz. Delfina Di Masio Şili'den. Delfina Di Masio özel abonem yok burada. Lidya geldi. Lidya. Pes ettiler diyor Lidya. Lidya, pes ettileri kimin için söyledin? Fransa için mi söyledin? Lidya Caner'e teşekkür ediyor. Sıla Deveci, Banu'cum yok değil mi bugün diyor. Banu'yu görmedim. Monica Vasconcelos Brezilyalı özel abonem. Herhalde içlerinde özel abonelerimin en üzgünleri Monica. Çünkü Brezilya gibi bir futbol ülkesinin vatandaşı ve çok çabuk elendiler. Hem de kime elendiler ya? Sıradan bir takıma elendiler değil mi arkadaşlar? Lale Arzu 9 burada, Lale Hanım. Başından beri bizimle. Bilal Fransa pes etti diyor. Evet, Lidya. Lidya sinirli. Bilal pes ettiler diyor. Nasıl da öğrendi Türkçeyi Lidya ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Fransız bu arkadaşımız. Demin Türkçe bir şey yazdı. Burada Türkçe konuşarak cevap verdim ve hemen Türkçe yine cevabını yazdı. Lidya, bravo sana ya. Flavia Rocha dün buradaydı. Bir ara geldi. Brezilyalı özel abonem Flavia. O da tatlı bir insan. İyi bir arkadaş Flavia. Şu anda yok galiba. Yakaladım diyor Caner. Kimi yakaladın? Derya Şahin Eğitim, en son özel abonem olan arkadaşımız şu anda yok yayında. Derya Hanım'a da selam olsun. Bizi sonradan izler o da. Peki dostlar, bunları da söyledikten sonra daha 17'de başrollerden Ata Yaşat var. 24 yaşındaki yakışıklı genç. Dizinin öne çıkan karakterlerinden, sevilen bir başrol oyuncusu. Uzun boylu, ağırlık çalışıyor, belli vücut yapmış. Ata Yaşat daha 17 dizisinde. Soruyorlar röportajda kendisine, Ata Yaşat'a. Şu arkadaş. Tanıyorsunuz değil mi? Ata Yaşat'a evet. Bir hayat kuralın var mı? Hayatta bir kuralın, bir motton var mı? Bir şeyi çok istiyorsan ve olduysa tadını çıkar, keyfine var. Bir şeyi çok istiyorsan ve olmadıysa süper, süper. Demek ki daha iyisi olacak diyor. Katılıyor musunuz? Katılıyor musunuz? Soruyorlar Ata Yaşat'a, bir hayat motton var mı? Bir şeyi çok istiyorsan ve olduysa tadını çıkar, keyfine var diyor. Çok istiyorsan ve olmadıysa süper. Demek ki daha iyisi olacak. Bundan da iyisi olacak. Süper. Göbek atacak neredeyse olmadı diye. Böyle düşünen çok az ya.
Böyle düşünen çok azdır ya. Bunun için bir atasözümüz var. Nedir o? Her şerde bir hayır vardır. Her şerde, her kötülükte bir hayır vardır. Yok. Yok, o biraz olur. Evet, o biraz olur. Yani olmadıysa üzüme daha iyisi olacak. Şimdi bilmiyorum, aklıma gelmedi ama bir de ayet var galiba Kur'an'da bu konuda. Sizlerin aklına geldiyse yazın lütfen. Caner ne diyorsun? Caner. Evet. Lydia Caner'e soru işareti. İspanya, Arjantin kim kazanır diyor. Caner Lydia İspanya demiş. Peki. Peki Caner. Peki arkadaşlar. Şimdi Haluk Levent'le ilgili sorular geliyor sizlerden. Hadi Haluk Levent konuşalım. Haluk Levent'le ilgili konuşalım. Ya Haluk Levent'e Messi'nin benzer özellikleri var biliyor musunuz? Bu akşam Arjantin'de Dünya Kupası'nı kaldırmak için İspanya'ya karşı oynayacak olan Messi ile cezaevindeki Haluk Levent'in ortak bir özelliği var. Kim bilecek? Kim bilebilir? Caner biliyor musun? Dolandırıcılıkla suçlanan, Ahbap Derneği'ni kötü amaçlar için kullandığı iddia edilen, şarkıcı, şarkıları çok sevilen, Haluk Levent'le Arjantin'in kaptanı, dünya yıldızı Messi'nin ortak özelliği. Sema diyor ki kumar diyor. Yok Sema, değil. Değil. Haluk Levent 2023 yılında Time dergisinin dünya çapında en etkili 100 kişisi arasında gösterildi arkadaşlar. Time dergisinin dünya çapında en etkili 100 kişisi. Ve dünyanın en etkili 100 kişisi arasında Messi de gösterildi Time dergisi tarafından. O zamanki Amerikan Başkanı Joe Biden, İngiltere Kralı Charles, Elon Musk, Beyoncé, Bella Hadid bunlarla beraber gösterildi. Dünyanın en etkili 100 kişisi arasında Haluk Levent. Çok değil, daha 3 yıl önce arkadaşlar. Yani bugün de dolandırdığı, kandırdığı insanlarla anılıyor Haluk Levent. Ayrıca Haluk Levent Mediaket diye bir kurum var. Aynı zamanda dergisi de var Mediaket'in. Bu reklam piyasasında, PR dünyasında, halkla ilişkiler dünyasında çok etkin bir kurum Mediaket. Mediaket'in tespitleri, yaptığı araştırmalar çok değerli. Piyasaya yön veriyor. Özellikle reklam piyasasına yön veriyor. Mediaket ve bu araştırma kurumu Ipsos tarafından yapılan araştırmada 2019 yılından itibaren 6 yıldır Haluk Levent en güvenilir ünlü listesinde hep en üstteydi biliyorsunuz değil mi? Müge Anlı ile beraber, Kenan İmirzalıoğlu ile beraber. Bir zamanlar Acun Ilıcalı da vardı bu listede. Mesela Seda Sayan da çok uzun yıllar vardı. Ama 2019'dan beri Haluk Levent hep bu listedeydi. Ya ne kadar enteresan değil mi? Bugün bakınca arkadaşlar, geriye dönüp bakınca. Kime güvenmişiz be? Ve bu anketler halka sorularak yapılıyor. Vatandaşları çarşıda, pazarda çeviriyorlar, mikrofon uzatıyorlar biliyorsunuz. Ya da yakışıklı genç çocuklar, güzel hanımlar, kızlar anketör olarak çalışıyorlar. Eli yüzü düzgün olması ve üniversiteli olması tercih ediliyor ki kibar kibar sorsunlar ve reddedilmesin sordukları sorular. Cevaplandırılsın. Bazen de anketörler
Telefonla da anket yapabiliyor. İnsanları telefonla da arayıp sorabiliyor. İşte belirlenen konuyla ilgili olarak her sene yolda çevirdikleri insanlara sizce en güvenilir ünlü kim? Sizce en güvenilir ünlü isim hangisi diye sordukları zaman insanların aklına Haluk Levent geliyordu ya. Direkt ve Müge Anlı geliyordu. Hadi Müge Anlı'yı anlıyorum. Televizyonda haftada 5 gün televizyonda sabahları ve yaptığı çok güzel bir program var. Çok güzel bir iş yapıyor. İşte katilleri buluyor, zanlıları yakalıyor, yakalatıyor polise. Ne bileyim kaybolmuş çocukları buluyor, kaybolmuş kadınları, kızları buluyor. Hadi Müge Anlı'yı anlıyorum. Bir hizmet yapıyor topluma. Haluk Levent'in de hizmet yaptığı zannediliyordu Ahbap Derneği ile. Halbuki üzücü be dostlar. Amerika'da çok ünlü bir sanatçının evine bir saldırı girişimi oldu arkadaşlar. New York'ta. Caner cevap veriyorum dedi. Benim için en güvenilir insan Mustafa Kemal Atatürk dedi. Abbas programınızı severek izliyoruz diyor. Abbas Ustaoğlu'na hoş geldin diyorum. Abbas abone değilsen abone ol o zaman kardeşim. Hoş geldin tekrar. Sağ ol güzel sözün için. Dostlar abone olarak izlerseniz mutlu olurum. Beğen yaparsanız da memnun olurum. Bugün beğen sayısı bir hayli düşük gibi geldi bana. Yıldız Alkan, sen çok donanımlı bir gazetecisin abi. Sizi uzun zaman takip ediyorum. Bazen ayetlerden bile bahsediyorsun. Bu yönüne hayranım diyor. Çok teşekkür ederim Yıldız. Çok teşekkür ederim. Seren, Mert ve Afra'dan haber var mı? Afra ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Mert geçen sene olduğu gibi yine kayboldu. Ama bir iki yerden bir şey gelebilir bekliyorum. Caner yayını ücretsiz beğenin diyor. Evet beğenebilirsiniz diyor. Sema Dumantepe TV'de abone olmak, beğeni yapmak ücretsiz diye yazıyor. Peki arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili Caner'in söylemine katılıyorum. En güvenilir ünlü, yani dünya çapında en güvenilir ünlü. Vieri 78 Atatürk Yunan'dır, Yunan demiş. Vieri Selanik bir zamanlar Osmanlı toprağıydı. Atatürk Selanik'te doğmakla Yunan olmuyor Vieri. Ve Osmanlı hakimiyeti vardı. Osmanlı Türkleri Balkanlara yerleşmişti. Daha sonra savaşlarda herkes kendi toprağına çekilince o zaman mübadeleyle çok iyi bilirsin sen de Yunanistan'daki Türklerin önemli bir kısmı Türkiye'deki Rumların önemli bir kısmı da Yunanistan'a göç etti. Devletler anlaşarak. Atatürk Yunan'dır sözün palavra. Burayı karıştırmak için geldiysen Caner seninle ilgilenir. Ya evet, Haluk Levent'le ilgili bir şey okumak istiyorum arkadaşlar. Bu Amerika'daki saldırıya uğrayan sanatçı haberine bakarız şimdi. Birazdan bakarız. Afra Saraçoğlu haberine de birazdan bakacağız. Haluk Levent'le ilgili bir yazı okumak istiyorum arkadaşlar. Funda Karayel kalem almış. Funda Karayel Sabah gazetesinde güzel yazılar yazan bir arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız. Toplumun vicdanında iyilik timsali olarak kodlanmış bir figürün özel hayatında bir dolandırıcılık şebekesi gibi hareket ettiğini görmek, bu isme güvenen milyonlar için ağır bir travmadır, diyor. Son günlerde
Ben travma yaşamıyorum. Ben travma yaşamıyorum. Çünkü Haluk Levent'in anlattım da size. Yani ilk günlerini çok iyi bildiğim için ve sonrasında da e, bazı şeyler kulağımıza geliyordu. Hatta 3 sene evvel ben ekranda yine anlatmıştım. İlk günlerde bildiklerimi. Cezaevine girmesinde firariydi. 88 ile 97 yıllar arasında kesinleşmiş mahkeme hükmüne rağmen, kararına rağmen cezaevi firarisiydi. Yani cezaevine girmiyordu, kaçıyordu ve yakalanmıyordu nedense. Ben bunu öğrenince ve bana belgeler gelince ben onu ekranda açıkladım ve cezaevine girmesini sağladım. Çünkü ben devletimden yanayım. Birisi suç işlediyse ve kanundan, devletten kaçıyorsa ben de gazeteci olarak bunu haber alıyorsam yayınlarım. Değil Haluk Levent, babamın oğlu olsa yayınlarım arkadaşlar. Haluk Levent'le de yüzleştik bu konuda. Tamam dedi, kalktı gitti. Bunu anlatmıştım daha evvel. Videolarda var. Videolarda var. 3-4 gün evvelki videolarda var. İzleyebilirsiniz. Peki, şimdi yayına dönersek, Funda Karayel'in yayınına dönersek, Haluk Levent'i bir de benden dinleyin başlıklı videoma bakarsanız, canlı yayınlarda da var. Son günlerde ortaya dökülen ifadeler Haluk Levent'in sadece cüzdanları değil, kadınların ruhlarını, ya burası çok önemli, çok üzüldüm arkadaşlar. Çok üzüldüm bu kadınlar için. Hakikaten zavallılar. Haluk Levent'in sadece cüzdanları değil, kadınların ruhlarını, evlilik hayallerini ve en hassas dönemlerindeki psikolojik dirençlerini nasıl hedef aldığını acı bir şekilde kanıtlıyor. Sırf bu yüzden bile sırf bu yüzden bile Haluk Levent yargılanmalı ya. Hakikaten öyle ya. Yani kanunlarda bunun yeri yok ama her bir kadını aldattım filan diye. Bu kadınlarla oynadığın için, kedi fare oyunu gibi onların duygularıyla oynadığın için, onların aileleriyle oynadığın için, çoluğuyla çocuğuyla oynadığın için bunun hesabını öbür dünyada verirsin elbette ya. Bu dünyada bu konuda yargılanamasan bile öbür dünyada bunun hesabını verirsin elbette. Öbür dünyaya inanmayan insanlara öyle acıyorum ki dostlar. Hakikaten öyle acıyorum ki. Yaptığın kötülükler yanına kâr mı kalacak? Herkes için söylüyorum. Günaha giren herkes ve af dilemeyen, özür dilemeyen, Allah'tan af dilemeyen, toplumdan af dilemeyen insanlar için. Kötülük yap, onun bunun hakkına gir. Ondan sonra bunun cezasını ne bu dünyada ver ne öbür dünyada ver. Böyle bir şey mümkün mü arkadaşlar? Var mı böyle bir şey? Bu dünyada veriyorsun ama öbür dünyada da bunun hesabını vereceksin. Biz buna inanıyoruz ve her kutsal kitapta bu böyle yazıyor. Haluk Levent'in sadece cüzdanları değil, kadınların ruhlarını, evlilik hayallerini ve en hassas dönemlerindeki psikolojik dirençlerini nasıl hedef aldığını acı bir şekilde kanıtlıyor. Gerçekten şok içinde okudum diyor yazar Funda Karayel. Güvenin ince işçilikle sömürülmesi bu değil de ne? Manipülasyon bir anda gerçekleşen bir eylem değildir. O yavaş yavaş örülen bir ağdır. Tabii canım, düşüne düşüne, taşına taşına, kura kura, plan yaparak. Nurdan Eriş, Sevda Kurt ve Ece Güner'in ifadelerine baktığımızda, bu Ece Güner en son avukat olan ve kansere yakalanan hanımefendi, kanser tedavisi gören. Nurdan Eriş, İsviçre'de nikahlandığı karısı 2018 senesinde. Sevda Kurt da evlenmek vaadiyle kandırdığı kadın. Bunların ifadelerine baktığımızda karşımızda tesadüfen bir araya gelmiş 3 kurban değil, bence başka kadınlar da var biliyor musunuz? Ya utançlarından çıkamıyorlar ya aileleri baskı yapıyor, çıkma rezil oluruz diye. Başka kadınlar da olduğuna da inanıyorum ben. Yani 2000'li yıllardan bu zamana, şu geçen 26-27 yılda, 28 yılda, çünkü 97'den sonra bir cezaevine girdi, 98'de çıktı, bir iki sene akıllı gezse, 2000'li yıllarda, 20-25 yılda sadece bu 3 kadın değildir.
Değildir. Zaten duyduğum, bana gelen pek çok var. Kocaeli'nden bir kadın var mesela. Kocaeli'nden bir kadın var. Mekan sahibi. İddia şu ki kadından paraları alıyor. Kadının işletmesi batıyor. Borç olarak alıyor. Sevgili oluyor kadınla, Kocaelili. İçinizde tanıyan varsa yazsın. Ya vardır, başka da vardır. Nurdan İl Sevda Kurt, Ece Güner'in ifadelerine baktığımızda karşımızda tesadüfen bir araya gelmiş 3 kurban değil, her biri farklı duygusal gediklerden yakalanmış 3 hayat görüyoruz. Kadınların zayıf taraflarından yakalıyor. Levent bu kadınların hayatına umut veren bir kurtarıcı veya hayat ortağı maskesiyle girerken aslında onların bu duygusal boşluklarını haritaya döküyordu. İyi dinleyin hanımlar. Avukat Ece Güner'in ifadesindeki, yazık ya bu avukat da, Haluk Levent'e para veren, onunla para alışverişine giren, borç veren insanlar da tutuklu, biliyor musunuz? Yani ne olduğu anlaşılana kadar, yargılanma başlayınca anlaşılacak ne olduğu. Onunla para alışverişi yapan insanlar suçlu mu değil mi? Anlaşılana kadar bu insanlar tutuklu kalacak. Anlaşıldıktan sonra herhalde serbest yargılanacaklar. Tutuksuz yargılanacaklar diye düşünüyorum. Eğer bir suçları yoksa, cidden bir suçları yoksa. Tabii sayın savcı bilir. Yargılamayı yapacak olan sayın hakim bilir. Ben bir gazeteci olarak yorum yapıyorum sadece. Ece Güner'in ifadesindeki ister aptalca olsun, ister enayilik olsun cümlesi aslında mağdur edilen her kadının kendine yönelttiği o haksız suçlamanın dışa vurumu. Kendisi için diyor Ece Güner. Bu Ece Güner'e de çok üzüldüm ya. Ne kadar iyi niyetli, ne kadar saf. Avukat ama çok iyi bir ailenin kızı, varlıklı, çok elit bir ailenin kızı. El bebek gül bebek büyümüş. Etrafındaki insanlar, ailesi ve tanıdığı insanlar hep iyi niyetli, temiz insanlar. Toplumun temiz tarafı, temiz insanlar. Gittikçe çirkinleşiyoruz, gittikçe kirleniyoruz maalesef. Sadece bizde değil, dünya genelinde öyle. Ve böyle bir kötülük hiçbir zaman duymamış, görmemiş. Avukat olmuş ama böyle bir kötülüğe hiç şahit olmamış. Haluk Levent'in bu kadınlara ve Ece Güner'e uyguladığı o kötü taktik, o yıpratıcı, baskıcı ve bir yandan da okşuyor, ümit veriyor. Yani arada Ece Güner'le bir kadın erkek ilişkisi olduğunu hiç sezinlemedim. Öyle bir şey olduğu iddiasında değilim. Ece Hanım da öyle bir şey söylemiyor zaten. Ama arkadaşça yaklaşıp çok ihtiyacım var ve bir iş adamı bize bağışta bulunan bir iş adamının şöyle diyor, daha doğrusu Ece Güner'in ifadesinden anladığım kadarıyla diyor ki Haluk Levent bana şöyle yaklaştı. İşte ben çok yüksek bir bağış yapmıştım deprem sonrası ve Haluk Levent tabii kimler yüksek bağış yapıyor? Bunları tarıyor listeleri Ahbap Derneği'ne. Onlarla tanışıyor ve onları kullanmaya başlıyor. Onların üzerine gidiyor. Haluk Levent'in taktiğinin bu olduğu anlaşıldı. Birkaç ay sonra beni aradı diyor, Mayıs ayında. İşte deprem Şubat'ta oldu. Bu Şubat-Mart yardımı yapıyor. Haluk Levent beni aradı diyor. Çok teşekkür ederim bağışınızdan dolayı. Sizinle buluşmak, sizi ziyaret etmek isterim diyor. Ve bir çiçek deme, İstanbul'daki ofisine bir çiçek yaptırıp, çok şık bir çiçek yaptırıp gidiyor. Sohbet. Tabii araştırmış kadını. Kadının bir serveti olduğunu falan biliyor. Ondan sonra diyor ki hem teşekkür etmek isterim hem de diyor size diyor Ahbap Derneği ile ilgili bir küçük sorunumuzdan bahsetmek istedim diyor. Biz diyor işte filanca bir bina yaptırıyoruz. Şimdi tam aklımda değil ama bir yurt diyelim biz buna. Hadi bir kız yurdu diyelim. Şimdi tam aklımda değil ne olduğu. Böyle bir hayır işi, böyle bir şey yaptırıyoruz diyor. Bağışçılarımızdan bir iş adamı diyor işte 10 milyon doları diyor şu anda diyor bir incelemeye girdi diyor. Takıldı diyor, bankada çözülemiyor diyor. Fakat birkaç gün içinde çözülecek o para diyor.
Ama bu binanın durmaması lazım. Bu inşaatın durmaması lazım. İşte bize diyor birkaç milyon dolar bir şey diyor. Borç verirseniz o iş adamının parası çözülünce hemen bir ay sonra ben bu borcu kapatacağım sizinle diyor. Kadından 1 milyon dolar alıyor. Sonra üzerine biraz daha alıyor. Kadın 1 yıl sonra ancak avukat dayısı devreye girip de telefonla Haluk Levent'e eğer diyor bu parayı diyor birkaç gün içinde ödemezsen savcılığa veriyoruz seni diyerek zorla geri alıyor. 1 yıl içinde, 1 yıl sonra. 1 yıl sonra. Ece Güner işte o arada kocasından boşanıyor. Kanser oluyor filan falan o hanım. Cezaevinde şimdi ve kanser hastası. Evet. Ece Güner ifadesindeki ister aptalca olsun ister enayilik olsun cümlesi aslında mağdur edilen her kadının kendine yönelttiği o haksız suçlamanın dışa vurumu. Oysa ortada bir enayilik yok. Ortada toplumun ona güvenilir etiketi yapıştırdığı birine duyulan insani bir güven var. Nurdan Eriş için bir annenin çocuklarına sunduğu gelecek bir baba figürü arayışı üzerinden hedeflendi. Çok doğru. 2 çocuğunu üzerime alacağım. Onlar benim de evladım demiş. Kadının kocası ölmüş yıllar önce. Babaları yok çocuklarının, kızlarının, 2 kızının. Onlar benim de evladım demiş. İsviçre'nin cennet köşesinde harika bir villada birlikte yaşadığı Nurdan Eriş'e. Sevda Kurt için gelecek hayalleri, evlilik vaatleri ve aile kurma arzusu kullanılarak oyalama taktikleri uygulandı. Borçları ödersem evleneceğiz sözlerini kullandı. Kadın da ödesin borçları diye varını yoğunu Amerika'daki şirketini falan satmış. İsviçre'deki şirketindeki paraları falan hep buna vermiş. Ece Güner için kanserle mücadele edilen en kırılgan olunan dönemde bir borç maskesi altında finansal bir sömürü kurgulandı. Bu kadınların yaşadığı sadece banka hesaplarının boşaltılması değil, kötülüğe karşı duran bir kahramana inandıkları için kendi değer yargılarının da yerle bir edilmesidir. Tehdit altındayım, mafya peşimde, borçlarım var gibi anlatılar sadece para koparmak için kullanılan bahaneler değildir. Bu yöntem kurbanı kurtarıcı rolüne büründürerek onun mantıklı düşünme yetisini devre dışı bırakır. Kadınlar sadece paralarını değil bir kurtarıcı olma onurunu da kaybettiler. Para bu hikayede sadece araçtı. Amaç onların duygusal kapasitesini son zerresine kadar tüketmekti. Bir kadının elindeki birikimi, emeğini ve geleceğini böylesine sistematik bir şekilde kamusal bir güven zırhı ardına saklanarak çalmak, basit bir borç alacak meselesi değil bana göre. Hastalık bu ayrıca ruhun ve güvenin istismarıdır. Bu olaya kimsenin de sessiz kalmaması gerekir. Bu dolandırıcılık düzeni toplumun vicdanında telafisi olmayan derin yaralar açtı. Artık mesele sadece kaybedilen paraların geri alınması değil, bu maskenin tamamen düşürülerek manipülasyonun kurbanı olan bu kadınların onurunun iade edilmesidir. New York'ta toplanan paralar nasıl denetlenecek? Haluk Levent New York'ta da paralar toplamış. Bakın. Arkadaşlar beğen yaparsanız çok mutlu olurum. Ve abone olarak izlerseniz çok seviniriz. Abone olmanız bizler için değerli, kıymetli. Şu günlerde herkes Haluk Levent ile fotoğraflarını silmeye başladı. Ay çok komik. Olan bitenin şokuyla sormayı da unutmamak gerek. Haluk Levent 2025 yılında New York'ta düzenlenen bir geceyle Ahbap Amerika temsilciliğini açtı ve tanıttı. Peki New York'ta toplanan bağışları kim denetleyecek? Birleşmiş Milletler'de pozunu verdi, açıklamasını yaptı. Topladığımız paralarla Gazze'ye yardım edeceğiz dedi. Birleşmiş Milletler şimdi biz kürsüde konuşma yaptırdık bu beyefendiye. Yardım yapacağım dedi, söz verdi. Peki paralar nerede demeyecek mi? Özetle Ahbap Amerika temsilciliğine ne olacağını şu an bilmiyoruz. Ama ülke sınırlarını da aşan bir para trafiğinin olduğu gerçek. Diyeceğim o ki bu tarafta araştırılırsa iyi olur. Azerbaycan'da da topladı. Azerbaycan'da geçen ay
Birleşmiş Milletler'in bir toplantısı vardı. Haluk Levent oraya konuşmacı olarak davet edildi. Birleşmiş Milletler toplantısında konuştu. Azerbaycan'da da Haluk Levent'in çok bağışçıları var. Aranızda Azeri izleyenlerim var. Bu yayını daha sonra da takip edenler, izleyenler var Azerbaycanlı dostlarımızdan. Onlar da bu konuda bildiklerini bizimle paylaşırlarsa, bana yazarlarsa DM'den ve YouTube'da yorumlarda yazarlarsa bildiklerini memnun olurum. Azerbaycan'daki tepkilerini bu Haluk Levent olayının. Ya bırak karıları diyor. Deprem bölgesine gönderilen paralar, yapılan işler ne oldu? Karılar deme bir kere kardeşim, kadınlardı. Onlar bizim analarımız, bacılarımız, kız kardeşlerimiz. Bir kere lütfen deprem bölgesine gönderilen deprem yardımları ne oldu? İşte onu soruyorlar şimdi hapiste. Onu soracaklar zaten. Onun için yargılanacaklar. Derya nasılsın? İyi misin arkadaşım? Hoş geldin. Derya Şahin Hanım geldi. Derya Şahin en son özel abonem. Hoş geldin canım. Oğuzhan Uğur'u gördünüz mü? Oğuzhan Uğur'un sorgusu devam ediyordu zannedersem. Büyük bir ihtimalle tutuklanacak. Bakayım şimdi bir gelişme var mı? Sizde bilgi varsa söyleyin. İfade işlemleri başladı. Öğleden sonra saat 14'te bitmedi. Kolay kolay bitmez. Bu gece belli olur arkadaşlar. Bu gece belli olur. Hoş buldum diyor Derya Hanım. Hoş buldum diyor. Onur'la konuşmadım arkadaşlar. Onur Bey'le konuştunuz mu diye soruyor dostlar. Onur'la konuşmadım. Şimdi Afra Saraçoğlu ile ilgili bir iki notum vardı. Onları aktaracağım size. Önce şu diğer notlarıma hemen bir bakayım. Arkadaşlar, değerli izleyenler. Hani Yıldız Tilbe ile ilgili Yıldız Tilbe çok enteresan bir hanım biliyorsunuz. Değişik fikirleri olan, herkesten farklı düşünen bir kadın. 2-3 gün önce onun doğum günüydü. 60 yaşına girdi. Bursa'da sahnede, konserde kendisine pasta yaptırmışlar. Çıkardılar. Doğum günün kutlu olsun şarkısı çalıyor. Diyor ki Yıldız Tilbe, doğum günü kutlamak diyor sahneden bana saçma geliyor diyor. Biten bir 60 yılın, biten bir ömrün neyini kutlayacağım diyor. Ondan sonra bu konuşmayı yaptıktan sonra da yine o pastayı yaptıranlara falan teşekkür ediyor. Bir arkadaşı yaptırmış. İbrahim isimli bir arkadaşı yaptırmış. Ona teşekkür ediyor ama biten bir ömrün, bakın okuyayım onu. Doğum günü kutlamak bana çok saçma geliyor. Biten bir 60 yılın neyini kutlayacağım? 70 olacak mıyım? Biten bir ömrün neyini kutlayacağım? Biten bir şeyin kutlanması bana farklı geliyor. Ama nazik davranışınız için teşekkür ederim. İbrahim diyor, sen benim canımsın diyor. O pastayı yaptıran İbrahim'e. Şimdi tabii Yıldız Tilbe şunu söylemek lazım. Yani biz doğum günlerinde bu dünyaya gelişimizi kutluyoruz. Hayatımızı, yaşamı kutluyoruz aslında. Yaşamın bize kattıklarını kutluyoruz. Ailemizle birlikte olmayı, sevdiklerimizle birlikte olmayı kutluyoruz. Yani sağlıklı bir ömür sürdüğümüz için, mutlu bir ömür sürdüğümüz için şükrediyoruz o kutlamayla aslında. Ve bize iyi ki doğdun demek, doğum günü çocuğuna, doğum günü insana iyi ki doğdun demek, senin bu dünyadaki varlığın bizim için kıymetli demek. Dostların bize değer verdiğini hissettirmesidir o kutlama, değil mi arkadaşlar? Onun için özel bir gündür doğum günü, o günü yaşayanlar için. Ve geride kalan zamana da teşekkür etmektir. Yani gelecekten de bir umut dileğidir aslında, güzel dilektir. Doğum günü herkes için özeldir. Laf aramızda benim doğum günüm de çok yaklaştı. Doğum günleri kıymetlidir. Yıldız Tilbe'ye de her ne kadar o hoşlanmıyorsa da
İyi ki doğdun diyelim Yıldız. İyi ki annen baban seni doğurmuş, dünyaya getirmişler. Ee, Ki çok güzel şarkılar yapıyorsun bize. Yapmaya devam et lütfen. Senin şarkılarınla çok insan aşkını haykırdı. Çok insan sevdiğinin arkasından gözyaşı döktü Yıldız. Çok insan sevdiğine senin şarkılarınla seslendi Yıldız. Sen önemli bir sanatçısın. İşte demin konuştuk. Ne diyordu? Sanatçı olmak. Herkes sanatçı değildir diye. Sanatçı olmak yaratmaktır. Yaratan kişidir. Yani üreten kişidir pardon. Üretmektir. Üreten kişidir sanatçı diyordu ya. Ee, evet. Yıldız Tilbe tam bir sanatçı. Allah ona nice mutlu yıllar versin. 70'i görebilecek miyim diye de soruyor sahneden. Niye kutlayayım ya diyor. İşte 60 olduk diyor. Biten ömrün neyini kutlayayım? 70'i Ya bir saniye sonrasını görebilecek miyiz? Böyle bir şey Yıldız mümkün mü yani bunu bilebilmek? Kimse bilemez. Hiç kimse bilemez. Yani müthiş bir makine var içimizde. Müthiş bir makine yönetiyor bizi, her birimizi. Müthiş bir organların çalışması, en ufak bir sekme olursa Allah korusun, en ufak bir takıntı olursa, en ufak bir arıza olursa küt diye veda eder gideriz öbür dünyaya. Bu kadar ortadayken, bu kadar biliniyorken Yıldız Tilbe 70'i görecek miyiz diye soru sormaz. Senin gibi bir filozofun bunu sorgulaması doğru değil. Çok şükür şu an çok sağlıklıyız, şu an mutluyuz. Şu an Allah'ın bize verdikleri bize yetiyor. Her birimiz için böyle düşünmeliyiz. Bir şey söyleyeyim. Ben askerdeyken yeni gitmişim askere. Denizli'ye gittim. Ve öyle bir zamanda gitti ki Mart ama orada kar yağıyor hala. Kar yağmış, eğitim sahasına çıkardılar bizi. Acemi askerleri, acemi bölüğü. Yerde karla toprak karışık, çamur. Ve asker savaşta sürünüyorsun ya, eğitimde de, o günkü eğitimde de sürünme eğitimi. Yerde kar var, çamur var filan diye bugün süründürmeyelim çocukları, gitsinler kahve içsinler, çay içsinler, böyle bir şey yok askerde. Yat diyor, yatıyorsun, sürünüyorsun. Yat dedi başımızdaki onbaşı. Yattık, sürünüyoruz. Tüfek falan yok, daha çok acemiz. İlk gün etrafındaki çocuklara bakıyorum. Onlar için de ilk gün. Bir gece evvel teslim olmuşuz. Koğuşlarda 3-4 saat ya uyumuşuz ya uyumamışız. Kalkmışız sabah üzerimizdeki yeni asker üniformalarıyla çamurun içinde, karın içinde, buz gibi havada, buz gibi suyun içinde, çamurun içinde sürünüyoruz. İlk aklıma gelen ve dilimden dökülen çok şükür Allah'ım sana sözleri oldu. Çok şükür Allah'ım sana. Çok şükür Allah'ım sana. Her şartta şükretmeyi bilenlerdenim. Çok şükür ki babamdan gelen, annemden gelen bir eğitim bu. Genlerde olan bir şey. Pek çoğumuzda da vardır diye düşünüyorum, biliyorum. Tevekkül içinde olmak, teslimiyet içinde olmak. Benim rahmetli babam Kumburgaz'da, İstanbul'da cami yaptırdı. İstanbul'da Kumburgaz'ı bilenler bilir. Hidayet Özcan Camii vardır. E5 yolun hemen benzin istasyonunun arkasında Kumburgaz Kamiloba'da Hidayet Özcan Camii. İnançlı bir insandı. Emekli hakim albaydı. Kur'an'ı eliyle yazardı. El yazısıyla yazdığı, bastırdığı Kur'an-ı Kerim kitabı vardı babamın. Teslipçiydi aynı zamanda, hattat da aynı zamanda. Emekli hakim albay, emekli olduktan sonra avukatlık da yaptı. Öğretmendi. Bedava lisede, Kumburgaz Celaliye Lisesi'nde ders verirdi. 3-4 derse girerdi. Öğretmeni olmayan derslere babam girerdi. Coğrafya der. Filozof gibi bir insandı rahmetli. Ressamdı. Sayılı subay ressamlardandı.
Yani öyle bir babanın evladı olarak biraz tabii hakkı, hukuku, Allah'ı, kitabı mümkün olduğu kadar tanıyarak büyüdüğüm için sonra cezaevinde kısa bir süre cezaevinde yattım. 10 gün cezaevinde yattım haberden dolayı. Geçen Şubat'ta, Mart'taydı değil mi? Günler çabuk geçiyor. Ee, Aynanın karşısına sabahleyin yüzümü yıkıyorum. Yanımdaki lavaboda da bir başkası saçını tarıyor. Kendime baktım şöyle, yüzümü yıkadım. Çok şükür Allah'ım sana dedim. Yanımdaki, ula sen ne diyorsun la? Gavat. Burada şükür mü olur lan? Böyle durumda neyine şükür ediyorsun la? Cezaevi lan. Sus ya dedim kardeşim dedim ya. Sus. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim inancım. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim fikrim dedim ya. Sen kendi içine baksana. Ula sus falan derken arkadakiler hemen sıra bekleyenler vardı. Hemen müdahale ettiler. Yapma dedi. Ayıp dediler. Ya. Öyle şey olur mu? Adam bırak istediği gibi konuşur. Sana ne kardeşim falan. Ayırdılar bizi. Böyle de insanlar var. Hangi şartta olursa olsun şükrederim ben kardeşim yani. Niye etmeyeceğim? Bizi yaratan o ya. Peki dostlar, sizleri çok seviyorum. Şimdi Afra ile ilgili söyleyeceklerim vardı. Lale burada. Allah rahmet eylesin diyor Yıldız Kalkan. Ben babamı böyle bazen anlatıyorum arkadaşlar. Annemi, babamı. Camiye İstanbul'da çok sık gidemesek de Hidayet'le ailece gidiyoruz, ziyaret ediyoruz zaman zaman babamın camisine. Hidayet ediyorum. Oğlumun da ismi Hidayet. Babamın ismini koyduk. Orada tabelada babamın adı yazıyor. Oradaki sokağa da babamın adını verdiler. Ressam Albay Hidayet Özcan Sokağı diye belediye vermiş. Zaman zaman oraya gidiyorum ve işte böyle yayınlarda filan arada sırada babamdan bahsediyorum. Sağ olsunlar takipçilerin bazısı, o çevrede oturanlar babamın mezarını ziyaret ediyorlar, camisini ziyaret ediyorlar. Mezar da hemen orada, mezarlıkta, hemen orada camiye çok yakın Kamilova mezarlığı var. Annemin babamın mezarı orada. Ondan sonra bana fotoğraf çekip yolluyorlar. Sağ olsunlar takipçilerim de. Bunlar güzel şeyler dostlar. Peki şimdi Allah hepimizin ölmüşlerine rahmet diliyorum. Hepimizin ölmüşleri için. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Cennet yapsın. Biz de gideceğiz dostlar zamanı gelince. Yani ne 5 dakika erken ne 5 dakika geç. O zaman geldiği zaman ya bir magazin programı böyle mi olur arkadaşlar? Peki şimdi dostlar hayat gerçeğini hiçbir zaman unutmamak lazım. Nereden? Yıldız Tilbe'den geldik biz buraya aslında. Bize bunları hep Yıldız söyletiyor. Yıldız söyletiyor evet. Afra Saraçoğlu ile ilgili size ne söyleyeceğim? Ya sosyal medyada gördüm. Sri Lanka, Hindistan'ın güneyinde, Asya kıtasında, Hindistan'ın güneyinde bir ada devlet, Hint Okyanusu'nda biliyorsunuz. Orada uluslararası bir şirkette alım direktörü olan bir kişi Afra Saraçoğlu hayranı, Afra Saraçoğlu ile ilgili bir paylaşım yapmış. Ve bunu paylaşan bizim Afra Saraçoğlu fanları da şöyle diyorlar. Afra'nın yolculuğu hakkında Sri Lanka'dan yapılan bu paylaşım Afra Saraçoğlu'yla ilgili erişimin ne kadar çılgınca olduğunu gösteriyor. Yani Afra Saraçoğlu'ya olan ilginin, onun hakkındaki insanların bilgili olmasının, Afra Saraçoğlu'nu tanıyan insanların çokluğu, onu araştırıp onun dizilerini izleyen, filmlerini izleyen, onunla ilgili bir fikri olan, onu takdir eden insanların çokluğu ne kadar çılgınca diyor. Bu çılgınlık değil. Bu çılgınlık değil. Bu bir Türk kadınına, başarılı bir iş kadını, başarılı bir sanatçı kadına, oyuncu kadına, başarılı bir bence de oyunculuk da üretmek, oyunculuk da sanat. Zaten 7. sanat ya sinemanın ismi. Sinemayı da 7. sanat olarak değerlendiriyorlar ya.
İşte resim yapmak, heykel yapmak, edebiyat, sinema. E, O da bir üretici, o da yaratıyor, rol yaratıyor, karakter yaratıyor, o karaktere hayat veriyor, oynuyor. Afra Saraçoğlu'nun da o karaktere hayat verdiği karakterlerin insanları etkilemesi sonucu dünya çapında ünlü ve ünlü giderek büyüyor. Bakın Sri Lanka denilen ülke iç savaşlarıyla anılan, dünyada bitmeyen iç savaşlarıyla anılan 60-70 senedir fakir bir ülke. Ama orada da o kadar dertleri sorunları içinde Afra Saraçoğlu bir filiz gibi oradaki halkın arasında ismi sivriliyor. Uluslararası bir sansasyon olarak güç tanımlıyor. Güney Asya'da. Peki şöyle bakalım ne demiş bu Sri Lankalı işe alım direktörü Afra Saraçoğlu ile ilgili ne demiş paylaşımında? Afra Saraçoğlu 2 nokta üst üste milyonları fetheden Türkiye'nin yükselen yıldızı. Türkiye'nin en yetenekli ve sevilen aktrislerinden Afra Saraçoğlu'nun ilham verici yolculuğunu keşfedin. İlk kariyerinden Yalı Çapkını ile uluslararası bir televizyon sansasyonu olmaya kadar başarı hikayesi dünya çapında milyonları büyülemeye devam ediyor. Daha fazla ünlü biyografi ve eğlence güncellemesi için beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın demiş Afra Saraçoğlu'nu paylaşarak. Bir başka arkadaş da bizden bir arkadaş da sosyal medyada hatırlatma yapıyor. Hani oyuncular methedilir ya fanları tarafından. Bakın diyor Afra Saraçoğlu gerçeğini yabana atamazsınız diyor. Afra Saraçoğlu'nun hangi dizide ne kadar reyting aldığını gösteriyor. Öyle bir kıyaslama yapmış. Öğretmen dizisinde 7.92 yani 8 total reytinge ulaşmış. 10 AB reytingine ulaşmış. 9 ABC1 reytingine ulaşmış. Afra'nın oynadığı öğretmen dizisi. Abi dizisinde 11 total reytinge ulaştığını. Hatta bunun daha fazlası da var ya. 11'den fazlasını da aldı total Abi. Ve Yalı Çapkını'nda 13.49 diyor. 13.49 diyor. Yalı Çapkını'nda 15.5-16'yı gördüğü de oldu totalde. Yani Afra Saraçoğlu'nun hiçbir dizisi başarısız olmadı. İptal edilmedi, yayından kalkmadı. Yayından kalkan o kadar çok dizi var ki başrol kadın oyuncuların. Birçok sayabiliriz aslında ama gerek yok. Kimseyi kötülemeyelim. Bilen biliyor her şeyi. Dostlar, peki sizleri seviyorum. 72 dakika olmuş. Benimle kaldığınız için çok teşekkür ederim. Yayınımı izlediğiniz için. Bugünlük de bu kadar olsun. Ülkemizde Afra'dan başka oyuncu yok mu diyor Yıldız. Abi dizisinden niye çıktı çok merak ediyorum diyor. Sıla Deveci, ben teşekkür ederim. Lale Hanım, Afra Mert ile beraber oynadığı öğretmen dizisinde. Çok doğru söylüyorsun. Mert'in dizide kalk ne yapalım Evet o senaryo çok kötüydü. Lidya teşekkürler Bilal diyor. Lidya Arjantin mi İspanya mı? Arjantin or Spain? Lidya. Which one? Arjantin, Spain, Lidya. Başarılı bir Türk kadını bizi her zaman gururlandırıyor Afra Saraçoğlu diye. Sema Dumantepe sevgiyle kalın diyor. Lidya Spain diyor. Lidya İspanya diyor. Mert'i bul Bilal abi. Ay Yıldız. İnşallah. Elif Nur sen de kendine çok iyi bak. Lidya Spain diyor. Peki Lidya. Mersi Lidya. Vika Mert Kral, Afra Kraliçe. Lidya İspanya diyor Lidya. Banu Kabaş geldi. Banu Kabaş sana öpücük yolluyor Lidya. Lale Prens ve Prenses Mert ve Afra özlemle bekliyoruz onları. Lidya Banu Kabaş'a kalp yolladı. Evet Mert Ramazan Demir öğretmen dizisinde nasıl da genç değil mi? Afra Saraçoğlu nasıl da hakikaten yaşları küçük olduğu için fizik olarak da daha inceler, daha çocuk yüzleri var. Değil mi arkadaşlar? Ama o zamandan ışık saçıyorlardı etrafa.
Elif Nur Çetin televizyonda olacak mısın diyor. Elif, iki ayrı görüşme var. Bakalım canım ya. Şartlar uygun olması lazım. Peki, hayırlısı olsun. Sizleri seviyorum. Lale diyor ki evet ya, resmen ekran önünde beraber büyüdüler. Bana selam veren Yunanlı arkadaş. Bana selam veren Greek. Komşu. Şunu da söyleyeyim. Atina'dayım. Bundan 10 sene evvel bir gazeteci olarak bir iş için gitmiştim. Kameramanımla beraber televizyon ve gazeteci olarak kameramla beraber Atina caddelerinde geziyoruz. Hava karardı. Bir durakta güzel kadınlar, erkekler falan böyle hep şık giyinmiş insanlar. Hep şık giyimli insanlar, tertemiz insanlar. E, Bizde arkadaşlar bu çok acı ama ekonomik durumla paralel biraz. Böyle insanların kıyafetlerini falan biraz böyle birkaç senediktir üzerlerinde. Yurt dışında Avrupa ülkelerinde falan belli semtlerde özellikle herkes pırıl pırıl görürsünüz. Herkes pırıl pırıl. Herkesin kıyafeti pırıl pırıl. Ekonomik durumla ilgili. Şimdi yine öyle Atina'da kameramana dedim ki yani şu durakta bekleyenleri çeksene dedim. Çekiyor. İçlerinden bir kadın öne çıktı. Güzelce bir hanım. Nerelisiniz dedi bana. Ben Türk'üm dedim. Böyle o gün de yine böyle şık giymişim filan. Daha zayıf, daha böyle eli yüzü düzgün, daha gencim şu ankinden filan. Şaşırdı, yüzüme baktı. Sen Türk müsün gerçekten dedi. Evet dedim, ben Türk'üm, İstanbul'dan geldim. Ondan sonra yaptı, dudak büktü filan böyle. Niye öyle yaptın dedim. Türkler çirkin olur dedi bana. Yanlış biliyorsun dedim. Türkleri hala o kadar imkan var, o kadar gelişmiş sosyal medya, şu bu, o kadar televizyonlar, medya, basın filan. Hala Türkleri barbar olarak tanıyorlar. Hala böyle yani öyle bilmek istiyorlar. Her neyse bu konu nereden açıldı bilmiyorum. Peki sizleri çok seviyorum. Ha, Yunanlı arkadaş geldi. Yunanlı arkadaş geldi demin. Oradan geldik buraya. Ama sonra güldü bana filan bunu söyleyen bayan, Yunanlı bayan. Gülümsedi filan. Ondan sonra böyle dostça ayrıldık. Elimi uzattım, elimi sıktı. Tokalaşarak medeni insanlar gibi ayrıldık. Bizim kimseyle bir düşmanlığımız yok ki. Yani o sertliği yapanlar siyasiler, ülkeler arasında, toplumlar arasında sert sözler söyleyenler, siyasetçiler. Halklar olarak bizim hiç kimseyle bir kavgamız, mücadelemiz yok ki. Atatürk ne diyordu? Barış. Barış ülkeler arasında. Kendi ülkemde barış, dünyada barış diyordu Atatürk. Yunanlar da barış isterler diye düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Dünyanın her neresinden olursanız olun, benim arkadaşım olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, çok memnunum. Bu akşam Dünya Kupası'nı hak eden kazansın.